Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bu videoda Belize'nin kenar mahallelerini, arka mahallelerini dolaşmak istiyorum. Hello. Yaptığım şey ne kadar mantıklı bilmiyorum ama birazcık sizlere buradaki yerel yaşamı, insanların yaşadığı koşulları göstermek istedim. Kamerayı açtım. Bazı sokaklar belirledim haritada. Oraları yürüyeceğim, gezmeye çalışacağım. Bayağı bir trafik var. İnsanlar büyük ihtimalle işten çıktılar, evlerine dönüyorlar. Şöyle kendimizi atalım yolun karşısına. Çok fazla böyle su birikintisi var ya. Ama koku yok. Normalde koku da olur. Koku yok bunlarda. Ama kötü bir görüntü. Burada beyaz eşya satan bir dükkan var. Toplu ulaşımı şu araçlarla sağlıyorlar. Chicken bus diyorlar ya. Hello. Chicken bus'larla sağlıyorlar. Guatemala'da da vardı. Burada da var. Diğer Orta Amerika ülkelerinde de var bildiğim kadarıyla. Buralarda bir kültür. Hello. Pisliğe bak. Burada kıyafet satan dükkanlar var. Ne güzel gömlekler. Tropikal iklime uygun. Burası bir restoran. Burada yemek satıyorlar. Genelde rice and beans dedikleri yemek oldukça meşhur. Jamaika'da da çok fazla vardı. Baya lezzetli oluyor. Yanına bir de jerk chicken koyuyorlardı orada. Burada ne koyuyorlar bilmiyorum. İstediğiniz şeye göre değişiyordur. Yaşam koşullarının birazcık pahalı olduğu bir ülke. O yüzden insanlar dünyanın her yerinde olduğu gibi iyi koşullarda yaşadıklarını söyleyemem. Zaten binalara vesairelere baktığımızda yıkık dökük olduğunu görüyoruz. Leş gibi ha. Pislik içinde su. Burada berber var. Bütün Latin kıtasında kadın erkek karışık oluyor berberlerde. Çöp tenekesi kültürü yok hiçbir ülkede. Yani çok nadiren var. Hep yerlere atıyorlar insanlar. Ha bak, su birikintisi burada da var. Burada bir mahalle var. Şöyle düz yürüyelim, sonra bir yerden döneriz. Çok fazla evsiz insan gördüm yalnız. İnsanlar demek ki sokaklarda yaşıyorlar burada. Yani evsizlik bir problem. Baksanıza şuranın pisliğine ya. Belize'de asgari ücret diye bir kavram yokmuş. Saatlik ücret olarak çalışıyorlarmış insanlar. Amerika'daki sistem. Ama net bir rakam öğrenemedim. Hello. Net bir rakam öğrenemedim saatlik ücretle ilgili. İnternetteki bilgilerin birçoğu maalesef hatalı oluyor. Yani internetteki bilgilere güvenerek bazen
Bazen değil, genel olarak bilgi aktarmaya çalışıyorum ama baktığın zaman aslında pek de güvenilir değil. Böyle tellerle koruma yapmış burası kendine. Dış cepheyi de güzel boyamışlar. Ah, 2 tane baba yiğit geliyor. Ama burası birazcık döküntü. Şöyle saçlarla alanlarını belirlemişler. Bahçe yapmışlar kendilerine. Oo, çok fena kokuyor burası. Feci kokuyor. Şu an Belize City'nin gettosundayım. Gecekondu mahallesinin olduğu kısımdayım. Hello. Ama insanlar sıcakkanlı, yani güler yüzlü. Sadece kameraya karşı pek konuşmak istemiyorlar anladığım kadarıyla. Harabeye dönmüş orası. Tam bir Karayip ülkesi ama ya. Yani o kadar belli ki. Yapısından anlayabiliyor insan. Şey olayını çok beğendim yalnız. Onu söylemem gerekiyor. Müstakil ev olayını gerçekten çok beğendim. Çünkü apartman diktiğin zaman hakikaten çok kötü bir görüntü oluyor ve çok kalabalıklaşıyor yaşam alanı. Müstakil ev her zaman avantajlıdır. Hem şehirler kalabalık olmaz. Düşün yani, buranın apartmanla dolu olduğunu düşünsene. Zaten koşul rezil vaziyette. Kamerayı tam zamanında kapatmışım var ya. Arkada bir araba durdu ya. Abi gitti metallerin arasından bir şey çıkardı. Gitti arabanın içindeki adama verdi, para aldı. Anlamışsınızdır ne olduğunu. Tam zamanında kapatmışım kamerayı. Ha bak, şurada bir insan yaşıyor işte. Çok eski püskü ya. Hello. Hello. Ha, teyze kolunu kırmış. Geçmiş olsun. Hakikaten insanlar yoksullar. Hello. Eskiden başkent burasıymış ama çok fazla kasırga ve fırtına olduğu için ciddi hasarlar veriyormuş yapılara. O yüzden Belmopan şehrine taşımışlar. O da Belize'nin orta kısımlarında bir yerde. Ama hala en büyük şehri Belize City, Belize'nin. Ama hala böyle devam ediyor. Çok öyle tehlikeli bir yanı yok gibi. Ama belli de olmaz yani. Çünkü uyuşturucunun döndüğü bir şehir burası. O yüzden yanlış bir zamanda, yanlış bir yerde bulunursam başım belaya girebilir. Genelde anlık oluyor böyle şeyler yani. Yanlış yer, yanlış zamanda yakalanırsan geçmiş olsun. Bu mahalle biraz daha geniş. Ama evler bayağı eski püskü, yani tadilata belli ki bütçe ayıramıyor insanlar. Demek ki kıt kanaat yaşıyorlar. Buradan o çıkarımı yapabilirim. Çöp cezası 500 Beliz doları ile 200 Beliz doları arası. Yani 250 Amerikan doları ile 1000 Amerikan doları arası ama baksanıza. Kime keseceksin, nasıl keseceksin o cezayı? Her yer çöp, her yer pislik. Şehirde ulaşım böyle taksilerle sağlanıyor. Bir de çıkıp baslar var. Şehir içi ulaşımı onlarla da sağlıyorlar. Şehirler arası ulaşımı aynı zamanda onlarla da sağlıyorlar. Onun dışında normal otobüsler de var. Tabii onlar biraz daha tuzlu. Çok fazla bisiklet kullanan insan gördüm. Bak abi mesela 2 bisikletle gidiyor. Yani kasırgada hakikaten burası yıkılır ya. Ayakta kalmaz ki bu bina. Yıl boyunca hava sıcaklığı
en düşük 13 derece yazıyordu internette. En yüksekte 30 küsür derecelerde. Tropikal iklim. Gayet güzel bir hava. Tek problemi işte kasırga, fırtına. İnsanları bayağı zorluyor belli ki. Kasırga ve fırtına buranın bir problemi. 200 küsür adası varmış. Yani yaklaşık 200 civarı adası varmış, irili ufaklı. İnsanlar turizmden para kazanıyorlar ama Belize City'de yaşayan insanlar değil. Yani genelde turistler geliyor. Ben mesela Belize City'ye bütçem yetti. Adalara gidemedim. Adalarda yaşayan insanlar gelen turistlerden para kazanıyorlar. Buradaki insanlar da normal iş hayatı vesaire. Ondan sonra ticaretle uğraşıyordur belki. Ne bileyim. Normal memur, öğretmen, hemşire, doktor o tarz işlerde çalışıyorlardır. Hello. Bu şekilde hayatlarını, geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Hello. Hello. Kırsal alanda yaşayan insanlar tarımla uğraşıyorlar. İşte belirli meyveleri yetiştiriyorlar, sebzeleri yetiştiriyorlar, şeker kamışı yetiştiriyorlar ağırlıklı olarak. O şekilde para kazanmaya çalışıyorlar. Geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Bayağı arka mahallelere geldim. Ha işte bir otobüsler. Chicken bus dediğim otobüsler bunlar. Şehir içi ulaşımı bunlarla sağlıyorlar. Yani böyle başıboş dolaşıyorum aslında ama bilmediğim bir muhit. Sadece internette gecekondu mahalleleri nerede diye araştırdım. Şu an dolaştığımız bu bölgeler çıktı. Belki de hatalı bir şey yapıyorum, yani tanımıyorum etmiyorum sonuçta ülkeyi. Başıma her an bir şey gelebilir. Ama sizlere insanların yaşam koşullarını göstermek istiyorum. Yani biraz arka mahalleleri görmek her zaman iyidir. Yerel yaşamlar her zaman daha ilginç. Buraya bak. Yapmayın işte ya. Şu yazık, günah ya. Yani çoluğuna çocuğuna nasıl hesap vereceksin ileride yani. Gerçi onu taksa insanlar atar mı çöp? Burası market ama kapanmak üzere sanırım. Şöyle bir bakalım yine de. Aynen pazar. Ama yetişemedik. Hello. Tüh be. Yetişseydik güzel olurdu. Burası otobüs terminali. Bir sürü otobüs var içeride. Çocuk daldırmış eli. Kurcalıyor. Ne kadar uzun şu otobüs ya. Kaç metre acaba? Burası komple pazar. Meyve sebze satıyorlar. Başka şeyler de satıyorlardır. Burada fırın var. Otobüs duraklarının hemen önünde. İnsanlar birazcık tuhaf gözle bakıyorlar. Belli ki buraya hiç turist gelmiyor. Ya da çok az geliyor. Şu olay çok sıkıntı ya. Her yerde böyle çukurlar var. Hiç dikkat etmesen kırarsın yani ayağını. Ha bak, metalle kapatmışlar bu bakkalı.
Belizean Chinese fast food. Ne kadar diyor? 3,5 ile 8 arasında. Yani 1,75 Amerikan doları ile 4 dolar arası. Anladığım kadarıyla burada herkesin arabası var. Yani birçok insanın arabası var diye düşünüyorum. Toplu taşımayı kullanan pek fazla insan yok. Bisiklet sürenler daha fazla. Araba nispeten ucuz olsa gerek. Ya zaten ucuz olması gerekiyor ya. O ihtiyaç sonuçta. Lüks değil ki. Çok sakin ama mahalleler ya. Gerçekten çok sakin. Hey. Hello. Ne yemek varmış? Is it traditional Belizean food or? Yeah. Yiyelim bakalım burada bir şeyler ya. Hello. Ne yiyelim, ne yiyelim. Do you have steak burrito? Yes, sir. Can I have one? Şu et burrito'dan alalım. 4 Belize doları, 2 Amerikan doları yapıyor. Bir mahalle arasında yemek yiyelim. What is it? This is beans. Beans. refried beans. Ah, it's kind of sauce. Bean sauce. Fasulye sosuymuş bu. Bayağı sulu ya. Thank you. Şöyle fiyatları da göstereyim size. Genelde 4 Belize doları. O da 2 Amerikan doları yapıyor. En pahalı 8 Belize doları gördüm. O da 4 Amerikan doları. Şöyle abla mahalle arasında büyük ihtimalle evinin önüne tezgahını kurmuş. Ekmeğinin peşinde. It is homemade all? Everything is homemade. Oh, that's perfect. What is your name? My name is Monique. Monique. My name is Burak. So nice to meet you. Same to you. Fasulye sosu koydu. Üzerine soslu et koydu. Şimdi de salatasını koyuyor abla. Sonrasında burritomuz hazır. Oo, peynir de atıyor. Şöyle bir et sote burritomuz var. Bir de doğal meyve suyu aldım. Sıkma limon. İkisi ne kadar yaptı? 6 Belize doları yaptı. O da 3 Amerikan doları. Lezzetli bayağı. Bayağı lezzetli. Acı sos koymuş gibi abla. Bayağı lezzetli. Ama çok doğal çünkü ev yapımı dedi. Sevdim. Şu an başkente ve Guatemala sınırına giden çevre yolunun üstündeyim. Belize'ye geldiğimiz zaman şehre gelirken servis bu yolu kullanmıştı. Zaten başka bir alternatifi yok. Bu yoldan geçerken bu mezarlık dikkatimi çekti. Şu arkası bir mahalle, diğer taraf da bir mahalle. Ama çok ilginç bir mezarlık kurmuşlar. Ne duvar var, ne doğru düzgün ağaçlandırma var. Mesela bizim mezarlar duvarlarla çevrili. Ne bileyim bir sürü ağaç dikeriz biz mezarların olduğu kısımlara.
Ama bu mezar böyle yolun üzerinde. Bir sürü de şey var ha. Mezar var yani burada. Öyle ufak bir yer de değil. Küçük bir mezarlık da değil. Bayağı böyle çevre yolunun üzerinde büyük bir mezarlık kurmuşlar. Uzunca gidiyor yani. Yürüyebildiğin kadar 10 dakika yürürsün. Çok ilginç geldi ya burası. Şöyle basıyorum ama burası mezar değildir inşallah. İnsanlar evlerine gidiyor böyle mezarların arasından. Mahallelerine gidiyorlar. Şuraya baksanıza. Çok ilginç geldi bana ya. Videonun son kısmında göstermek istedim burayı da. Niye kapatmamışlar acaba çevresini? Yani burası kaza yapılabilecek bir yol değil. Ama oldu ki kontrolünü kaybetti. Yani her an her şey olabilir. Mezarlara girer araba. İlginç gerçekten. Burası bir aile mezarlığı galiba. Çevrelemişler. Bayağı gidiyor. Ta şu ileriye kadar gidiyor. Mezarlığın başından sonuna kadar bir 15 dakikada filan anca yürürsün yani. Küçük bir yer de değil. Bak 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 ne var görüyor musunuz? O ne kadar büyük ya. Altına girdi bunun. Ha yok oradaymış. Aa mezarın içine girdi. Tropikal iklim olunca değişik değişik hayvanlar da var. Ama korkuyorlar bak. Kaçıyorlar, saldırmıyorlar. Yılan mılan çıkmasın da. Durduk yere bir de başımıza iş almayalım. Hadi şu kısmı anladım. Şu yolun ortasına niye diktiniz yani? Niye insanlar oraya gömdünüz? Yer mi kalmadı başka? Çok garip ya. Bir de mezarın üstüne çöp koymuşlar. Ha bak insanlar evlerine gidiyor şu yoldan. Böyle garip bir mezarlık yapmışlar. İlgimi çekti, sizlere de göstermek istedim. Oh, sıcak ha, terledim. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Böyle mezarlığın içerisinde bitirmek istedim. Elimden geldiğince sizlere arka mahalleleri göstermeye çalıştım. Good morning. Şöyle ufaktan şuraya doğru yürüyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Farklı bir video olmuştur. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Zil var. O zili açarsanız ben video paylaştığımda sizlere haber gidecektir ve böylelikle videolarımı kaçırmayacaksınızdır diyeyim ve adios amigos diyerek videoyu tamamlayayım. Kendinize iyi bakın.